Okay, let's go. Şam'a başladık. Evet, İbo Aslan. Rakiplerinin amına koyarak ilerlediği bu yolda bir zafer daha elde etti. O Brezilyalı arkadaşı da tebrik etmek lazım. Maçtan önce hiçbir saygısızlık yapmadı. Laf bile etmedi. Geldi, bir tane bile vurmadan efendi dayağını yedi gitti. İbo Aslan delirtti bizi resmen. Kudurduk sevincimizden. En son Euro 2008'de Nihat Kahveci Çeklere gol atınca bu kadar sevinip gururlanmıştım. Maçtan önce acayip heyecanlıydım. Var ya, böyle titriyordum. Yanımda böyle büyük cam bardakta su vardı masanın üstünde. Sevinirken yere düştü. Parke falan böyle her yer su olmuştu. Yani o derece heyecanlıydım açıkçası. Yani var ya, kafamda hani senaryo çizsem ancak bu kadar olurdu. Bir tane fiske bile almadan pat küt indirdi rakibini. Rüya gibi bir maçtı yani. Ne kadar bitirici bir dövüşçü olduğunu da gösterdi bize. Yani bitirici dövüşçülerin biliyorsunuz UFC'de önü açık. Tabi bu galibiyet ülkede pek konuşulmuyor gördüğüm kadarıyla. İbo Aslan maalesef yeterli desteği göremiyor. UFC'de dövüşçülerin aldığı paralar ortada zaten. Adamlar resmen asgari ücrete dövüşüyor. Hele o alt kartta şey vardı ya, Orol Bayı'nın maçı vardı. Herif orada yani resmen gözünü bıraktı, yani ömründen birkaç sene gitti herhalde orada. Aldığı paraya baktım, 80-90 bin dolar yazıyor. Herif zaten ameliyat olsa o para gider yani. İnşallah bu galibiyet ülkede MMA ve dövüş sporlarına olan farkındalığı değiştirir. Bu yolda yürümek isteyen gençlere de örnek olur. Toplumun büyük kısmı Kaan Kazgan'dan başka MMA dövüşçüsü tanımıyor zaten. Daha yeni MMA kitlesi oluşmaya başladı zaten. Maç sonu dedikleri inanılmazdı. Zaten UFC'de ileriye gitmek için rakipleri yenmek, hani bitirmek haricinde bu tip medyatik durumları da iyi yapmak zorunda dövüşçüler. Ki İbo Aslan da bunu gayet iyi yapıyor yani. İnanılmaz anlar yaşattı bize. Devamı da gelecektir inşallah. Buradan başarılar diyelim İbo Aslan'a. Rakibi de efendi çocukmuş. Yani bir de nasıl 11'e 0 karnesi var anlamadım. Hiç mi dövüşmedi? Bodycilerle mi dövüştü anlamadım ben yani. İbo Aslan kısmını geçtik, geldik UFC 308'e. İnsanın sevdiği dövüşçü kaybedince, hele ki ağır şekilde knockout olunca hiçbir şey yapası gelmiyor. Yani aslında video çekesim yoktu ama yine disiplinli olup çektim. Burada İbo Aslan'dan aldığım gaz da var tabi. Max'i o halde görünce çok üzüldüm açıkçası. En son Jiri Prohaska rövanşta Alex'e knockout olmuştu. O anteni falan dağılmıştı. Onda da bu tarz bir his vardı. Ama yapacak bir şey yok. Dünyanın en tehlikeli sporu bu. Birileri kaybedecek, birileri kazanacak yani, mecbur. Ne çok kazanan ve kaybeden var bu sporda, öyle değil mi? Sadece kumarı oynatan kazanır Kılıç. Sadece kumarı oynatan. Bunu da es geçmeyelim. Bu resmen bizim kaderi zorlama şeklimiz bu çocuk. Çok merak ediyorum ne yapacak. Yani ömrümde ilk defa böyle bir şeye şahit oldum. Eminim siz de ilk defa böyle bir şeye şahit olmuşsunuzdur. Adam basın toplantısında gitti Dana White'dan bildiğin sözleşmeyi kaptı yani. Tabii çocuğun menajerinin olmadığını duyunca Dana White de atladı buna. Büyük cesaret, helal olsun, ama atletik çocuk yani. Dövüşçü olduğu belli. O rampadan atlarken fark ettim yani, bir şeyler var onda. Karttaki maçlara geçeceğim. Önce ana maçtan başlayacağım. Ondan sonra Şarabulut'un maçına doğru devam edeceğim. Ana maçta İlya Topuria ve Max Holloway karşılaştı. Yani vay ananı avradını sikeyim, bu nasıl maçtı böyle. Herif harbiden maçtan önce yani Max'i knockout eden ilk kişi ben olacağım dedi. Dediğini yaptı. Maçın başında onu ortada kırışmaya çağıracağım dedi. Ulan onu da yaptı. Max orada çok güzel yanıt verdi ama kırışsalardı bence yine Max knockout olurdu. Yani bu kadar knockout gücü olan, elleri bu kadar ağır rakibe karşı yapman gereken mesafe kontrolüydü ama onu da kaybetti. İlk iki roundda gayet iyiydi ama Topuria'nın baskısıyla kaybetti o mesafe kontrolünü. Maçı tekrar izledim. İlya Topuria gerçekten çok sağlam low kickler, yani alçak tekmeler atmış. Attıklarının hepsi tesir etti neredeyse. Baya sarsıyordu Max o alçak tekmeler yani. Max'in de attığı oblique kick denilen yan tekmeler vardı. Hatta bir tanesini hani zıplayıp böyle var gücüyle attı. Otursa İlya'nın dizini kırıp yani kariyerini bile bitirebilirdi. Dövüş sporları içerisinde çok hani centilmence karşılanan bir vuruş şekli değil. Çünkü doğrudan rakibi sakatlayabilir. Hani John Jones bunları mesela çok yapardı, öyle söyleyeyim. Ben ömrümde MMA kafesinin içinde bu kadar temiz boks yapan birini görmedim diyebilirim. Ya kimler geldi kimler geçti, okey, eyvallah. Ama bu adam çok farklı ya, çok özel. Bu kadar etkili kafa hareketi yani akıl alır gibi değil. Yani o artık bir megastar. UFC'nin artık iki tane megastar var. Biri İlya Topuria, diğeri Hamzat Chimaev. Hamzat'ın maçına da geleceğim tabi. Önce bu maçtan bahsedeceğim. İlya Topuria yani artık bir megastar, yani bunun bir kaçarı yok. Bu siklette yani featherweight'te bu kadar knockout gücü, yani sikletin Ngannou'su gibi, Poatan'ı gibi öyle bir knockout gücü var ki yani bu bedenden bu kadar knockout gücünün çıkması da ilginç yani. Allah vergisi bir yetenek yani bu. Artık o yaptığı tüm itici tavırlar gözümüze batmayacak. Çünkü adam dediğini yapıyor, artık bir megastar yani, kim ne derse desin. Bir devrin sonu olabilir. Daha önce hiç knockout olmamış, hatta resmi olarak hiç knockdown bile olmamış olan Max tabi aslında UFC 300'deki yani Justin Gaethje maçında knockdown olmuştu pardon. Yere inmişti ama sayılmamış o knockdown. Max Holloway knockout oldu, hem de çok ağır bir knockout oldu. Yerde kas katı yatıyor yani, o görüntüye üzülmeyen net vurduruyordur yani, onu da söyleyeyim. Max çok yorgun görünüyordu. O kilo kesme süreci fazla yormuş olabilir. Justin knockout sonrası yaptığı konuşmadaki Max'e bakıyorum. Bir de maç öncesindeki Max'e bakıyorum. Arada dağlar kadar fark var yani.
Çok isteksiz gözüküyordu. Yani maç öncesindeki yani basın toplantısında neredeyse bütün sorulara kaçamak yanıt verdi. Hep şey diyor. Hep cumartesi günü görüşeceğiz. Cumartesi günü görüşeceğiz. Artık hani hafif bisiklete çıkar muhtemelen, kendisi de söyledi. Bu saatten sonra çok featherweight'te hani bu kadar kilo kesmesine hiç gerek yok. Bence hafif bisiklete daha uygun artık. Bu spor maalesef böyle yani. 6 ay önce Justin Gaethje'yi inanılmaz şekilde knockout eden Max Holloway cumartesi gecesi kendi knockout oldu. Yani rekabet seviyesi ortada, yani burası UFC. Maç sonunda Volkanovski kafese girdi. Yani sözleştiler rövanş için anladığım kadarıyla ama yani hiç şans vermiyorum. Ben yine knockout edecektir Volkanovski'yi. Yani bu siklette Diego Lopez hariç yani şu an için pek rakip görmüyorum Topuria için ben. Belki Movsar Evloev olabilir. Yani muhtemelen üst siklete çıkıp İslam ile dövüşebilir. Maçtan sonra hani İslam'ı boğan ilk kişi ben olacağım dedi. Yani artık dedikleri normal geliyor. Adam çünkü ne diyorsa yapıyor. Max'i bitireceğim dedi, bitirdi. İlk 10 saniye kırışmaya çağıracağım dedi, kırışmaya çağırdı. Adam dediklerini yapıyor yani. Bunu maçtan önce dese derdim ki ya siktir lan derdim. Hani sen mi İslam boğacaksın diye. Şimdi ulan acaba boğar mı falan diyorum yani. İslam'ı knockout eder mi? Ki knockout edecek gücü de var yani İslam'a, öyle söyleyeyim. Yani dediklerini yaptığı için artık seviyeyi oraya çıkardı. Yani çıtayı oraya çıkardı artık. Bu maçı geçtik olursa İslam ve Topuria maçı yani acayip olur. Bilmiyorum yani bu maç dehşet, yani Habib Conor seviyesinde bir maç olma potansiyelini taşıyor benim gözümde. Artık UFC'nin iki megastarı var dediğim gibi. Yani cumartesi gecesine kadar iki tane yıldız olan İlya Topuria ve Hamzat Chimaev artık iki tane megastar. Kim ne derse desin yani bunlar artık gerçek. İslam'da Topuria'da artık Hamzat'ta Topuria'da artık birer megastar. Yani İslam ve Poata'nın yanına artık İlya ve Hamzat da eklendi. Bana kalırsa şu an UFC'nin 4 tane megastarı var. O yıldız eksikliğini Poatan'la Hamzat'la kapatacaklardır artık bundan sonra, öyle söyleyeyim. John Jones da muhtemelen emekli olacak UFC 309 sonrası. Ona da geleceğiz. Onu da değerlendirmesi gelecek tabii. Whittaker Hamzat maçına geçeceğim ama ondan önce bu yılın dövüşçüsü kim sorusu soruluyor. Ona cevap verelim. Bence hani yılın dövüşçüsü kim sorusuna Poatan'dan başka cevap veren vatan hainidir, FETÖ'cüdür. Yani o kadar net söylüyorum. 1 Poatan, 2 İlya Topuria, 3 kim olur emin değilim. Siz de yorumlara yazın bakalım. Yılın en iyi 3 dövüşçüsü kim? Dediğim gibi kesinlikle Alex Pereira bana kalırsa. En kısa sürede 3 kere kemer koruma rekorunu kırdı. 2024'te UFC'yi taşıdı resmen Alex Pereira. Adam yok gel, adam yok gel. Kaç kere kart kurtardı yani. İlya Topuria 2 numara olmalı bence. Çünkü önce Volkanovski gibi bir efsane, ardından Max Holloway gibi efsane aynı yıl knockout etti. Yani 2 tane tüy siklet efsanesini bitirdi. O yüzden ikinciliği fazlasıyla İlya Topuria hak ediyor yani. Ardından geldik gecenin, yani bilmiyorum en büyük şoku olabilir mi? Hani Max'in knockout'u ayrı, İbo Aslan'ın bizim için yaptıkları apayrı. Gecenin şoku olabilir Hamzat'ın Whittaker'ı bu kadar kısa sürede bitirmesi. Daha doğrusu bu kadar kısa sürede bitirmesi mi ya da Whittaker'ın bu kadar öyle panikle hani can havliyle pes etti. Yani bildiğin yani bu seviyedeki bir adam, eski orta siklet şampiyonu UFC'de kimlerle dövüşmüş yani, yemediği darbe kalmamış, yemediği yumruk, yemediği tekme, diz, dirsek kalmamış, o kadar boğuşmuş. Yani gelmiş geçirmiş bir adam. Orada can havle sanki hani ben muhtemelen Hamzat'la bir şekilde güreşseydim, orada beni o kadar sıksa ben de o şekilde pes ederdim muhtemelen. O kadar pes edişine o kadar üzüldüm ve şaşırdım. Yani şok oldum açıkçası. Bildiğin şok oldum Whittaker'ın oradaki pes etme şekline, bu kadar çabuk pes etmesine. Ama sebebi de anladığım kadarıyla çenesi açıkken yakalıyor. Yani bildiğin ağzı açıkken o sıkma kuvvetine maruz kalıyor. Yani inanılmaz bir şey. Hamzat yani ne diyeyim, vay ayı olay ayı vay, yani hayvan eti yemiş bu herif. Yani bu nasıl bir sıkma gücü, bu nasıl bir ön kol lan he? Yani piton gibi kavradı Whittaker'ı, çenesini kırmış ya, herifin bildiğin çenesini kırmış. 3 tane ön diş Nahçıvan gibi bağımsızlığı ilan etmişti ağzının içinde ya. Adamın belki de dövüş kariyerini bitirdi yani, öyle söyleyeyim. Yani ne yedirdiler ne içirdiler buna kampta. Adamın tüm mu bastılar, anlamadım ki, Wolverine olmuş pezevenk ya. Lan demek bu Covid olmasa harbiden 3 kemeri alacak yani, bu altı boş değilmiş bu lafların yani. Hamzat'ın yani takedown atıp herhalde yere indiremeyeceği adam yok yeryüzünde diyebilirim ya. Öyle bir takedown atıyor ki yapışıyor resmen ya. Hani Ngannou, Aspinall ya da John Jones hani herhalde hepsini yere alacakları bir şekilde aynı kiloda buluşsalar, öyle söyleyeyim yani. Bilmiyorum olur mu ağır siklete de, yani onları bile indirebilir yani, öyle geliyor bana. Yani şöyle söyleyeyim, Habib'in güreşinden daha korkutucu geliyor bana. Yani bilmiyorum, belki olayın etkisi hala devam ediyor. Ondan da olabilir ama yani Habib seviyesinde bir güreşçi bana kalırsa. Tabi aralarında hani bariz farklar da var. Onu da söyleyeyim. Onu da anlatırım birazdan. Yani UFC'ye gelmiş en özel 2 tane güreşçiden biri olabilir. Biri Habib, diğeri Hamzat olabilir. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. En iyi güreşçi olabilir mi Hamzat? UFC'ye gelmiş.
Yani güreş konusunda Habib seviyesinde, yani net belki de daha iyi bile Habib'den. Ama Habib'le aralarında şöyle bir fark var. Habib'in yani hiç bitmeyen bir gaz tankı var. Yani o gaz tankı dedikleri enerjisi var. Hiç bitmiyor. Yani 3 roundsa 3 round, 5 ise 5 Habib öyle sürdürebiliyordu ama Hamzat'ta o yok işte o. Ya da en azından biz onu göremedik, öyle söyleyeyim. Hamzat'ın değişimi çok dikkatini çekiyor insanın. Hani kiloyu zor yaptı. Yine dakikalar kala anca yaptı. Acaba dedik hani maç iptal mi olacak? Gene mi Hamzatlığını yapacak diyorduk. Olmadı Allah'tan. Maç gerçekleşti ama saçı uzatınca da bu sefer normal insana benzemiş. Yani o kellikteki o korkunçluk gitmiş, öyle söyleyeyim. Hamzat kemer maçını alır mı? Yani bu maçtan kemer maçını alacak performans ancak bu kadar olur. Yani birisi, yani Whittaker ya da Hamzat'tan birisi kemer maçını alacaksa ilk round böyle gösterişli bir bitiriş harici zor olurdu ama bence alabilir, yani neden olmasın. Yani bu performans sonu DDP ile kemer maçını direkt çıkartabilir yani Dirikus'un karşısına. Tabi böyle bir şey olursa yani bu hikayede yanan Sean Strickland olur. Ama yani düşünüyorum var ya, Hamzat'la Dirikus'un yani maçı ayrı, basın toplantılarını ayrı merak ediyorum. Dirikus daha şimdiden hani Hamzat'ın hasta olduğundan tut Covid'den tut Çeçenlere, Ruslara kadar her şeye laf yapacaktır. Hamzat'ı da ağlatırsa yani Connor'a rakip olabilir trash talk konusunda. Çünkü hem Sean Strickland hem Adesanya'yı ağlatmıştı. Hamzat'ı da ağlatırsa Connor'ı bile geçebilir, yani öyle söyleyeyim. Tabii Connor'ı geçemez de. Bakalım, göreceğiz yani. Dirikus'la Hamzat'ın maçı gelebilir. Sean Strickland'in önünü kesip gene hakkını yerler mi bilmiyorum. Bence kesinlikle, yani bunu maçtan önceki videoda da söyledim. Sean Strickland'in Dirikus'un karşısına çıkması lazım. Yani o rövanş olmalı yani. Bu tam rövanşlık bir maçtı yani. Whittaker'a da yani geçmiş olsun, umarım dövüş kariyeri bitmemiştir. Yani bitmiş bile olabilir, öyle söyleyeyim. O çenenin, o dişlerin o halini gördükten sonra umarım toparlar ama muhtemelen bir sene falan göremeyiz. Ki bence iyi bir dinlenmeli yani. Geldik 3. maçımıza, hızlı hızlı geçiyorum. Magomed Ankalev, Alexander Rakic. Rakic'i aslında İbo Aslan'ın yakınından dolayı ben onun kazanmasını istiyordum. Rakic'in kazanmasını istiyordum. Ankalev'i domine edeceğim falan dedi ama hiç öyle bir performans göremedik maalesef. İyi değildi Rakic, kesinlikle iyi değildi, yani bundan daha fazlasını vermeliydi. O çok iyi yaptığı alçak tekmeleri bu maçta çok az gördük. Hatta tekme harici neredeyse hiçbir şey atmadı yani Rakic. Doğru düzgün bir yumruk salladığını ben hatırlamıyorum açıkçası. Ankalev'in performansını insanlar genel olarak pek memnun değil. Yani maçta genel olarak aslında ileri adımlayan, isteyen, knockout arayan taraf Ankalev'di, istekliydi bence. O knockout gelmedi ama kazandı sonuçta. Attığı vuruşlara epey güç yüklüyordu Ankalev. Hani bitirmek için gelmişti ama o bitiriş gelmedi maalesef. Puanla kazandı. Son videoda dediğimi yaptı Ankalev. Kazandıktan sonra İngilizce bir şeyler söyledi, zor da olsa. Poatan'ı istiyor, o kemer maçını istiyor Ankalev. Basın toplantısında Dynamite bunu da söyledi. Zaten bu maç olacak artık, hani kaçarı yok, olmak zorunda da. Ankalev şu an Siklet'in bir numarası ve hani Siklet zaten genel olarak iyi bir durumda değil seviye olarak. Alex'in hani temizlemediği sadece Ankalev kaldı. Bir de Johnny Walker kaldı. Johnny Walker da temizler zaten, o çeneyle ölür herhalde maçta. Ayrık kararla yendiği Jan Vlahovic hariç hani karşılaştığı herkesin knockout etti Alex bu Siklet'te zaten. Ama şunu da söyleyelim, bu striking seviyesiyle Alex ile başa çıkması pek mümkün gözükmüyor Ankalev'in. Onu da es geçmeyelim. Ramazan 1 Mart'ta başlıyor. Ondan önce maç yapması lazım. Yoksa bir ay Ramazan, minimum 1-1,5 ay kamp yapsa oho zaten Mayıs Haziran'ı buluyor yeni maçın ayarlanması. Bir de Kadirov'la çok takılmaması lazım kemer için. Hamzat da takılıyor ama Hamzat artık hani dediğim gibi o megastar, yani Hamzat ayrı bir seviyede. Bakalım bu maç olacaktır diye tahmin ediyorum. Ankalev ile Poatan'ın maçı. Tabi biraz da satmak için hani şey diyor. Alex benden kaçmayı bırak falan dedi. Adam zaten kendi YouTube kanalında bununla ilgili video paylaştı. Ben kaçmıyorum, maç yapmak istiyorum, herkesle yapabilirim diyordu. Adam zaten kendi Instagram hesabında MMA günden bir videosunda ben söyledim zaten onu. Aspinal'i istiyordu yani. Aspinal'i isteyen adam şeyden mi, Ankalev'den mi korkacak yani? Aspinal'lere, Ankalev'lere yani. Düşün. Tabi bunlar satmak için, o da yapmalı zaten, bunları yapmalı, kesinlikle yapmalı bu tarz medyatik şeyleri. Geldik gecenin 4. maçına, Lerone Murphy Denige maçına. Denige zorladı ama olmadı bir türlü. İlk roundda soluyla knockdown etti. Üst üste iyi vuruşlar attı ama o bitiriş gelmedi maalesef. Murphy de dayanıklıymış harbiden. Yani ben onun kazanmasını istiyordum. 3. roundda yerde biraz daha baskı kurabilseydi alırdı aslında maçı. İşin ilginç tarafı, hakemler 3 roundu da Murphy'ye verdi. Yani ilk round net şekilde Denige'nin hakkıydı bence. En kötü ilk roundu vermeleri gerekirdi. Murphy'yi de tebrik etmek lazım. İyi mücadele etti. Puanla kazandı maçı dediğim gibi. Yani grappling sekansları da güzel bir maçtı aslında. Hem seyir açısından hem teknik açıdan o grappling sekansları güzeldi. Murphy Emmet'i istiyor. Hani kulağa güzel bir eşleşme, iyi bir boks. Bokslara iyi denk gelen bir maç olabilir. İlk ondan biriyle de artık yapmalı yani bence Murphy. Geçtik anakartın açılış maçına, Şarablut Arman Petrosyan maçı.
Yani bu nasıl knockout böyle Beyblade gibi, Mesnevi gibi döne döne bir koydu. Petrosyan neye uğradığını şaşırdı yani Allah'ın ermenisi. Yani Tekken oyunu vardı ya sonradan filmi de yapıldı. Aynı oradaki gibiydi yani. Çok fantastik bir şekilde knockout etti. Hani ummadık taş baş yarar diye bir atasözü var ya dövüş sporlarında da böyle. Yani görmediğin yumruk ya da tekme vuruş seni direkt uyutabilir. Çünkü o darbeyi görsen vücut ona göre hani otomatik olarak kendini kasıyor. Hani çok anlık saliselik olarak o hormonlar o kasıntı gerçekleşiyor ama görmeyince o hazırlık olmayınca hazırlıksız yakalanıyorsun ve pat diye hani etkisi çok daha ağır oluyor yani. Ki hani görmediğin yumruk adamı indirir denir ya öyle zaten. Yani ilk roundun sonunda denemişti o döner yumruğu ama tutturamadı. Petrosyan aslında fena götürmediği maçta knockout oldu. Seyir zevki yüksek bir maç zaten. İki tane güzel bir Muay Thai hani iki tane Muay Thai'si güzel eşleşen bir maçtı. Seyir zevki açısından da güzeldi. Biraz kasıkları fazla tekme aldı. Yani birbirinin taşaklarını dövdüler biraz ama yapacak bir şey yok. Şunu merak ediyorum ya Shara'nın o gören tek gözünü yumruklarla kim kapatacak ya da kim onu yerde ötecek çok merak ediyorum. Yani maçtan hani bu maç açıklanmadan önce Bo Nickel eşleşmesi konuşuyordu. Biliyorsunuz Bo Nickel hani olimpik güreşçi. O da sıkıcı bir güreşi var. Güreş sıkıcı değil bunu söylüyorum ama sıkıcı bir güreşi var Bo Nickel'ın. Yani Bo Nickel onu alıp ilk round yerde öğütebilirdi yani ya da 3 round yerde öğütüp yerden kaldırmadan yenebilirdi. Bakalım yani sağlam bir grappler'a güreşçiye denk gelene kadar bu hype devam edecektir. Satıyor mu? Satıyor. UFC de memnun, o da memnun. Ya da nasıl olur? Mesela ayakta hani anladık elit bir striker acayip acayip vuruşlar var. Hele tekmeler zaten olmadık yerden tekme çıkartıyor. Çok hızlı tekme çıkartıyor hele kilosuna boyuna göre. Ama yani karşısına elit bir striker herhalde çıkınca anca onu avlar. Maçtan sonra Adesanya'ya salladı. Yani Adesanya Şara maçı gelir mi? Adesanya en son ikinci sıradaydı. Bilmiyorum gelir mi böyle bir maç? Gelme ihtimali var az da olsa. Yani gelirse bence nefis bir striking maçı izleriz onu da söyleyeyim. Tabii UFC burası yani her an her şey olur. Hele ki Şara bu kadar satıyorken yani bu kadar hype'ı varken arkasında. Evet videonun sonuna geldik. Kısa kısa değerlendirelim hepsini. Biliyorum uzun tutsam videoyu kimse izlemeyecek. Ben de kısa kısa tutuyorum. Biraz daha hani önemli konu başlıklarını söylüyorum. Detayları girecek kadar şu an henüz konuşmak istemiyorum. İnsanları çok tutmak istemiyorum. Zaten bir saat yayın yapsam yani bir saat video yapsam kaç kişi izleyecek? Var öyle iyi takipçilerim var onu da biliyorum. Onların cebine 20 lira koysam adam bıçaklarlar benim için ama zamanla kanal büyüdükçe daha detaylı iyi videolar gelecek. Abone, like, falan filan şama.